Merhaba, Lyapunov kararlılık yöntemini incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha ileri çıkarımlarını yapacaktık bu bölümde. Sistemlerin enerji tabanlı analizine dayanıyor dedik. Ve burada x'dat eşittir fx şeklinde diferansiyel denklem takımı şeklinde sistemimizi ifade ediyorduk. Öncelikle bu bir otonom sistem olduğunu varsayalım. Ve vx skaler fonksiyonu tanımlanıyor. Ve burada pozitif belirgin olması gerekiyor bu fonksiyonun. Yani vx büyüktür 0. X eşit değildir 0 durumda. Bütün sistemin durumlarının ihtiva eden vektörün 0 olmadığı durumda vx büyüktür 0 olacak ve v0 da 0 olacak. O zaman bu pozitif tanımlı bir fonksiyon oluyordu. Ve bu pozitif tanımlı fonksiyonu enerji fonksiyonu cinsinden ifade etmiştik. Ve tüm bileşenlerine göre, x'in tüm bileşenlerine göre de türevlenebilir olması koşulu söz konusu. Ve bu noktada bir denge noktası belirliyoruz. xe diye bir denge noktası belirliyoruz. Eğer bu xe denge noktası durumunda asimptotik olarak stabiliteyi inceleyecek olursak, asimptotik olarak kararlı olup olmadığını sistemin değerlendirecek olursak, v'nin zamana göre türevinin, sembolik olarak zamana göre olan türevinin, vx'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. Yani enerjisini zaman içerisinde sürekli azaltması gerekiyor. Ve negatif tanımlı olması gerekiyor. Negatif tanımlı olduğunda da yani asimptotik olarak kararlı olduğunu çıkartıyoruz bu noktada sistemin. Eğer Vx çok geniş bir alanda yani global olarak asimptotik kararlıysa sistem bu nasıl değerlendiriliyor? Yine Vx'in zamana göre türevi sıfırdan küçük olacak ve Vx sonsuza yani x sonsuza gittiğinde Vx de sonsuza gidecek. X'in normu sonsuza gittiğinde yani x'in normundan kasıt burada durumların alacağı değerler. Ve bu noktada da geniş bir alanda global olarak asimptotik kararlı olduğunu söyleyebiliriz sistemin. Ve bu teoremde enerji seviyesinin zamanla azalmasını ve dengeye yaklaşmasını garanti ediyor. Özellikle sistemin enerjisinin negatif bir eğilim göstermesi denge noktasına olan yakınsamamızı da doğrulamış oluyor. Şimdi de doğrudan metotta kararsızlık teoremini inceleyelim. Sistemin kararsızlığını belirlemek için yine aynı enerji tabanlı yaklaşımı değerlendiriyoruz. Burada da x'dat yani durumların türevleri eşittir fx bir non-lineer denklem şeklinde yine ayırdık sistemimizi. Bu denklem takımları şeklinde tabii ki de vektörel olmak durumunda. Ve bu noktada skaler fonksiyon vx'i yine tanımladık. Ve belirli bir epsilon büyüktür 0 bölgesi seçiyoruz. Bu epsilon büyüktür 0 bölgesinde pozitif belirgin bir fonksiyonu tanımladık ve x'in tüm bileşenlerine göre türevlenebilir olduğunu söyledik. Xe eşittir 0 noktasını seçtik ve burada eğer türev vx'in zamana bağlı türevi pozitif tanımlıysa yani sıfırdan büyükse zamana bağlı türev açısından konuşuyoruz. Ve burada da sistem kararsız olmuş oluyor. Yani denge noktasından uzaklaşma eğiliminde olmuş oluyor. Zaman ilerledikçe sistemin evrimi açısından, dinamik denklemlerinin ve sistemin durumunun evrimi açısından ve bu noktada da sistem enerjisinin artış eğiliminde olduğunu söylüyoruz. Çünkü zamana göre türevinin denge noktasından uzaklaşmasına neden oluyor. Ve epsilon tabii ki de bir bölge seçmiştik burada. Epsilon bölgesi yani x'in bütün sistemin durumlarının normunun hiperküresi. Hiperküre olarak tanımlanmıştı. Onun da grafiğini verelim ekranda. Ve hiperküre olarak tanımlandığında burada epsilon bölgesinden küçükse sistemin alacağı bütün durumların normları, o an içerisindeki normları. Bu normları karelerinin nümerik değerlerinin karelerinin toplamının karekökü şeklinde ifade edilebiliyor. Ve burada da unstable yani kararsızlık koşulu v.x büyüktür 0 olması durumunda gerçekleşiyor. Yani bu durumda da enerji kazancı da sistemin kararsızlığını açıkça göstermiş oluyor. Yani kritik fark olarak Vx pozitif belirgin, Vx dat sıfırdan küçük olursa sistem kararlı. Vx pozitif belirgin, Vx dat büyüktür 0 olduğunda sistem kararsız. Evet, şimdi burada Lyapunov fonksiyonunu doğrusal sistemlerin kararlılık analizine genel kapsamda bir matris formunda değerlendirecek olursak burada yine bir x'dat eşittir ax gibi bir diferansiyel denklem takımını bu matris formuna getirmemiz gerekiyor.
Yine sol tarafta türevli ifadeler, durumların türevleri olacak. A çarpı x sistemin durum matrisi ve x de sistemin durumlarını ihtiva eden vektör. Bu formata getirdiğimizde lineer sistemlerde genelleştirilmiş halini yazmış oluyoruz. Ve burada a n çarpı n boyutunda, diyelim n elemanlı bir durum vektörü ise bu. N tane boyutumuz varsa n çarpı n boyutunda sabit ve gerçek bir matris elde edilmiş oluyor. A olarak tanımlanıyor. Sistemin davranışı da bu matrisin özelliğine bağlanıyor. Yine Vx Lyapunov fonksiyonunu burada tanımlıyoruz. Yine sistemin enerjisini belirlemek için karesel bir fonksiyon olacak. Çünkü 1 bölü 2 mv kareden geldiğini varsayarak diyelim. V sistemin hızını, atıyorum mesela hızla ilişkili bir sistemse lineer hızının karesi diye değerlendirildiği için bir durumların karesi olarak bir enerji fonksiyonu tanımlanıyor. Burada enerji benzeri aslında bu fonksiyon. Yani durumların karelerinin cinsinden ifade edildiğini gösteriyor bize. Aynı şekilde burada pozitif tanım xt çarpı p çarpı x gibi bir fonksiyon üretmiş oluyoruz genel olarak. Şimdi bunun türevini aldığımızda birincinin türevi, zincir kuralını uyguluyoruz burada. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde. Evet, şimdi burada Vx fonksiyonunu karesel fonksiyon olarak tanımlıyoruz dedik. X'in transpozu P burada sabit pozitif bir matris. Ondan sonra çarpı X dedik. Şimdi bunun türevini almak nasıl oluyor? Zincir kuralına göre V'nin X zamana göre türevi dvx bölü dt eşittir. Öncelikle zincir kuralını uyguluyoruz. Birincinin türevini alıyoruz. Yani X'in transpozunun türevi Px artı X'in transpozu çarpı X'in türevi. Şurada X'in türevi var. Şimdi daha sonra bu eşitliği tekrardan X'in transpozu parantezine alacağız. Fakat öncelikle şöyle, x dat eşittir a çarpı x vardı hatırlarsanız. X datın a çarpı x olduğunu biliyoruz. Peki x datın transpozu ne olur? Şöyle gösterelim. X datın transpozu a çarpı x'in transpozu olur. Bunlar yer değiştirdi. X çarpı a, x'in transpozu çarpı a. X'in transpozu çarpı a'nın transpozu şu şekilde oldu. Peki. Sonra da dağıldı transpoz özelliği. Şimdi bu noktada x'in transpozunu yerine koyarsak x datın transpozu şu şekilde artı x transpoz çarpı p x dat da a çarpı x oldu. Şurada a çarpı x'i yerine yazarız. Şimdi bunu paranteze alalım. Ortak parantezine alalım. X'in transpozu parantezine alıyoruz. Yani ATP X'in transpozu ve X parantezine ATP artı P çarpı A X'in transpozu çarpı X parantezine alınmış şekilde ortaya çıktı. Peki. Şimdi buna da eksi Q diyelim. A'nın transpozu çarpı P artı P çarpı A'ya ne dedik? Eksi Q diye tanımlayalım. O zaman ifademiz x'in transpozu, yani eksi x'in transpozu Q çarpı x olmuş oldu. Burada gördüğünüz gibi.
Dolayısıyla şu fonksiyon A'nın transpozu P artı PA eksi Q oldu. Şimdi bu neden önemli? Bu şekilde tanımlamak neden önemli? Onu söyleyelim. Q'nun pozitif belirgin olduğunda, yani Q sıfırdan büyük olduğunda V x dot negatif belirgin olmak zorunda. Yani bu karesel fonksiyon bize bunu söylüyor. Çünkü zaten şurada bunların bu ikisinin çarpımı pozitif oluyor. Burada negatifliği getiren unsur, yani x dot'ın türevi şu ifadenin sağlanması lazım. Yani A'nın transpozu çarpı P artı P çarpı A eşittir eksi Q ifadesinin sağlanması lazım. Q da pozitif belirgin bir matris olarak kabul edersek. Dolayısıyla sistemin enerjisi azalıyor. Bu da kararlılığı garanti ediyor şeklinde yorumlayabiliriz. Yani bu da matrissel gösterim olmuş oluyor. Ve burada V dot x'i de negatif olduğunu garanti altına almış oluyor. Burada x'in normu nasıl tanımlanmış? X'in transpozu çarpı P çarpı x'in karekökü şeklinde x'in normu diye tanımlanmış. O zaman Vx x'in normunun karesi olmuş oluyor gibi bir şekilde ifade edebiliyoruz bunu. Ve Vx fonksiyonumuz, Lyapunov fonksiyonumuz sonsuza giderken x'in normu da sonsuza gidiyor. Ve burada da sistem global asimptotik kararlı olmuş oluyor orijinde. En sonunda şöyle diyebiliriz ki pozitif belirgini Q büyüktür 0'da P de pozitif belirgin olmalı. Zaten onda bir sorun yok. Simetrik olacak bu P matrisi. Her zaman simetrik bir matris olmalı. Ve pratik kolaylık açısından Q da genellikle birim matris olarak seçiliyor. Şimdi Krasovski metoduna geçiyoruz. Krasovski metodunda da doğrusal olmayan sistemlerin kararlılık analizi önem arz ediyor. Burada da yine x dot eşittir fx gibi bir doğrusal olmayan sistem dinamiğini alıyoruz. Ve bu şekilde sistem dinamiğiyle ifade ediliyor. Ve burada Jacobian matrisine dayalı olarak kararlılık özellikleri inceleniyor. Mesela Lyapunov fonksiyonu olarak atandığını düşünelim sisteme. Vx eşittir fx'in transpozu çarpı fx gibi bir karesel bir Lyapunov fonksiyonu atandığını düşünelim. Yine bunun türevini aldığımızda bu pozitif tanımlı olacak. Türevini aldığımızda f'in transpozunun türevi çarpı f artı f'in transpozu çarpı f'in türevi şeklinde gerçekleşiyor. X dot eşittir fx'ti zaten. Bu da x'in türevi, yani f'in transpozu x dot'ın transpozu olmuş oluyor. Çarpı d fx bölü dx içerisinin yani türevi Jacobian'in durumlarına göre olan kısmi türevleri çarpı f artı yine f'in transpozu çarpı f dot dediğimiz kısım yine x dot. Burada da df'in dx'e göre olan türevi çarpı f şeklinde değerlendiriliyor. Burada df bölü dx Jacobian matrisi olmuş oluyor. Ve bunu da tekrardan bir parantez içerisine alındığımızda, ortak parantez içerisine alındığımızda f transpose f ortak parantezi içerisine alındığında burada df bölü dx'in kısmi türevinin transpozu artı df bölü dx şeklinde gösteriliyor. Enerji fonksiyonu tanımı yaptık dediğimiz gibi Jacobian matrisini gösterdik. Ve burada Jacobian matrisinde oluşan ifade Lyapunov fonksiyonunun türevi şeklinde gösterildi. Ve burada kararlılık analizi için de f eşittir şuradaki kısım kullanılıyor. Buranın negatif tanımlı olması gerekiyor. Yani şuradaki f fonksiyonunun negatif tanımlı olması gerekiyor. Ve negatif belirgin matris ise o zaman burada kararlı diyebiliriz. Bu durumda enerji fonksiyonu zamanla azalıyor ve sistem kararlı hale geliyor. Bu da nonlineer fonksiyonlar için Krasovski yöntemiydi. Krasovski yönteminin gücü de doğrusal olmayan sistemler için bir Lyapunov fonksiyonu tanımlamakta zorlanan durumlarda faydalanılıyor ve sistem dinamiklerine dayalı olarak türetilen F matrisi de sistemin kararlılık durumunu matematiksel olarak belirlemiş oluyor. Şimdi de Lyapunov'un dolaylı yöntemiyle doğrusallaştırmasına dayalı olan kararlılık analizine bakalım. Burada sistemlerin doğrusallaştırma yoluyla yerel kararlılığını nasıl analiz edebileceğimizi ele alacağız. Ve burada yöntem olarak sistemin doğrusallaştırılmış hali üzerinden orijinal sistemin yerel kararlılığını değerlendirmek için bir araç sunacağız. Şimdi öncelikle yine sistem tanımına bakıyoruz. X dot eşittir fxt, yani bu nonlineer bir sistem olsun. Ve burada lokal olarak kararlılığı orijinal sistemin
kararlılığıyla kıyaslayacağız. Yani sistemin lokal kararlılığı üzerinden değerlendirme yapıp orijinal kararlılığına yönelik çıkarımlarda bulunacağız. Yine fx00'a giderken t şartı t zamana göre değişen bir fonksiyon eşittir 0 olsun. Bu orijinin denge noktası olduğunu ifade ediyor. Burada doğrusallaştırma için Jacobian matrisini kullanıyoruz. Yani Jacobian yöntemini kullanıyoruz. Kısmi türevini alıyoruz. Durumlara göre non-lineer fonksiyonun kısmi türevini alıyoruz ve x eşittir 0 diyoruz. Durumlara da 0 değerini veriyoruz. Yani orijinde denge noktasında buna bakıyoruz. Çünkü x-stat'ın değişmediği koşul altında denge noktasındaki kararlılığını inceliyoruz. Ve burada yine Jacobian matrisi fxt'nin x'e göre türevlenerek kısmi türevlerin alınarak oluşturulduğu bir matris. Ve buradan artık terimi çıkartıyoruz. Artık terimde yani non-lineer sistem eksi a'yı ne almıştık? Türevleri yani durumların türevleri şeklinde ifade ediliyordu. Fonksiyonun, non-lineer fonksiyonun kısmi türevleri şeklinde ifade edilen matrisimiz. ATX şeklinde fxt eksi ATX ikisi arasındaki fark bir artık değer olarak temsil ediliyor. X burada durumlar sıfıra yaklaşınca bu artık terimde ne oluyor? Uniform şekilde sıfıra yaklaşması gerekiyor. Bu da onun limit ilişkisini tanımlıyor. Yani ikisi arasındaki limit sıfıra gidecek. Yani bu x'in normu sıfıra giderken f artığın da normu sıfıra gidecek şekilde tanımlanması gerekiyor. Ve bu şekilde doğrusallaştırılmış oluyor. Bu noktada da bir değişken dönüşümü yapılarak z'dat eşittir atz şeklinde de ifade edilebiliyor. Bu ifade orijinal doğrusal olmayan sistemin doğrusal bir temsili olarak kullanılıyor. Artık bundan sonra buradaki matrisin öz değerlerine bakılacak. Yani bütün zamanlar için sınırlı olma koşulu doğrusallaştırma ile kararlılıkta. AT bütün zamanlar için sınırlı ve aynı zamanda uniform olarak z'dat eşittir atz uniform olarak asimptotik kararlı olma koşulu şeklinde ortaya çıkıyor. Ve yerel olarak uniform asimptotik kararlı olduğunu söyleyebiliyoruz bu yaklaşıma dayalı olarak. Zamanla değişmeyen sistemlerde de yine dediğimiz gibi a eşittir dfx bölü dx eşittir nedir? X durumlar sıfıra giderken dfx bölü dx yani kısmi türevleri olmuş oluyor ve a'nın tüm özdeğerleri karmaşık düzlemin sol yarı düzlemindeyse yani pozitifse burada aslında kontrol sistemlerinde olan Routh-Hurwitz metodundaki yine kararlılık analizi ve normal kompleks düzlem üzerindeki sol yarım kürede kararlılık olacak şekilde yani eksiye gitmesi lazım eksponansiyel terimlerin. Dolayısıyla kararlı olabilmesi için sağ yarı kürede olunca da ne oluyordu? Kararsız hale geliyordu sistem. Bu yüzden öz değerlerin sol yarı düzleminde olması lazım. Tüm gerçek kısımların negatif olması lazım. O zaman sistem asimptotik olarak kararlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine doğrusallaştırma ile kararlılığın önemi bu noktada doğrusal bir temsil sağlıyor. Yani yalnızca orijin çevresinde bir bölgede geçerli bu yerel kararlılık. Global kararlılık sistemin global kararlılığını garanti etmiyor ancak yerel bir stabilite sınırını belirliyor denge noktası etrafında olan. Ve doğrusal olmayan sistemlerde de Lyapunov fonksiyonlarının bulunması her zaman kolay değil. Yani enerji benzeri Lyapunov fonksiyonlarının bulunması bu direct metotta yani doğrudan olan metotta geçerli değil. O yüzden indirect metot daha pratik. Doğrusallaştırma yaparak kararlılık analizi için pratik bir yaklaşım sunduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu bölümde de bahsedeceklerimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.